Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kolay tığ işi makrome ipten desen yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Tığ işi desenini her türlü telefon kılıfı, cüzdan, çanta ya da plaj çantası gibi farklı kategorilerde değerlendirebilirsiniz. Modelin anlatımını yaparken yine saten makrome ipi kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 3 milimetre ile desenin kurulumunu yapacağız. Hazırsanız haydi modelin yapılışına başlayalım. Modelin kurulumuna tek sayı kadar zincir yaparak başlayalım. ...19 adet zincir yaptım. 1, 2 ve 3. zincirden başlayarak sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Burada ilk yapmış olduğumuz düğümün içerisine de mutlaka sık iğne yapmayı unutmayalım. İki adet zincir ve deseni çeviriyorum. İlk boşluğun içerisinden ilmek alarak iki tanesini kapattım. Bir boşluk atlıyorum. Sonraki boşluğun içerisine ikisini birlikte kapattım. Ve aynı boşluğun içerisinden tekrar ilmek alarak iki ilmeği birlikte kapattım. Ve şu an tığda bekleyen 4 adet ilmeğin hepsini birlikte kapatıyorum. Bir zincir, aynı boşluğun içerisinden ilmek alarak ikili trabzan, sadece 2 ilmeği birlikte kapatıyorum. Bir boşluk atlayalım. İlmeği çıkarttıktan sonra ikisini birlikte, aynı boşluğun içerisinden tekrar ilmek alarak ikisini birlikte kapattım. Tığda bekleyen 4 adet ilmeğin hepsini birlikte kapatıyoruz. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir tane boşluk kaldı. Bir zincir, en sonki ilmeğin içerisinden tekrar ilmek çıkarttım ve son boşluğun içerisine de önce 2 tanesini, daha sonra kalan 3 ilmeği birlikte kapatıyorum. Bir zincir ve deseni çeviriyorum.
Burada görmüş olduğumuz tüm ilmeklerin tepesine sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi 2 tane ilmek kaldı. Bunların tepesine de sık iğne yapacağım. Ve son sık iğneyi yapmış olduğumuz 2 zincirin tepesine yaparak sıramızı tamamlamış olduk. 2 adet zincir ve deseni çeviriyorum. 2 sırada bir desen kendisini tekrar edecek. Ön yüzden buradaki desenleri kuruyoruz. Arka yüzden ise sadece sık iğne işlemlerini yapıyoruz. Şimdi ikinci sırada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi 3 tane ilmek kaldı. Birincisini atlıyorum ve son deseni yapıyorum. Bir zincir, aynı boşluktan ilmek alarak 2 tanesini kapattım ve buradaki son sık iğnenin tepesine de önce 2 tanesini ve kalan son 3 ilmeği birlikte kapatarak sıranın sonunu tamamlamış olduk. Bir zincir ve her bir ilmeğin tepesine sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Ve desen istediğiniz ölçüye gelene kadar bu şekilde yükselterek ilerletmeye devam edebilirsiniz. İstediğiniz ölçüye ulaştıktan sonra desenin arkasından sık iğneleri yaparak deseni tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve yaptığımız sık iğne sayısı birinci sırada yapmış olduğumuz sık iğne sayısıyla mutlaka eşit olması gerekiyor. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir eğitim videosu olmuştur. Sonraki videoda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.